İstanbul Çatalca'da sadece havacıların yaşadığı bir tiny house köyü olduğunu biliyor muydunuz? Gelin burayı sakinlerinden dinleyelim. Hakan Bey'in şapkasını kaptım, açılışımı onunla yaptım. Hakan Bey, hoş geldiniz videoma. Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Havacıların haricinde kimsenin giremediği, yani sadece havacıların burada yer sahibi olabildiği bir tiny house köyü olduğunu söyledim açılışta. Biraz buna açıklık getirebilir miyiz? Bir de sizi tanıyalım istiyorum tabii bunun yanı sıra. Evet, öncelikle merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Türk Hava Yolları kaptanıyım, Hakan benim ismim. Burası yaklaşık 50 tane parselden oluşan 11 dönüm alan üzerine kurulu. Havalimanına 25 dakika mesafede bir yaşam alanı. Genellikle hava yollarında çalışanlar veya havaalanında çalışanların sahip olduğu parseller var. 100 metrekare, 200 metrekare, 300 metrekarelik parseller mevcut. Burada daha çok biz böyle şehir hayatından kaçmayı, daha çok hani yoğun uçuş temposundan bir nebze olsun nefes almayı planladığımız bir yaşam alanına çevirdik. Bu şekilde buyurun beraber gezelim isterseniz. Biraz önce Hakan Bey'in bahçesinin önündeydik. Şu anda da bahçesinin içerisine girdik. Çok güzel bir alan oluşturmuşsunuz burada. Sizin bahçeniz kaç metrekare? Benim bahçem 200 metrekare. Böyle bir yaşam alanım var. Daha çok burada ateşimizi yakıyoruz, oturuyoruz. Keyifli sohbetlerimizi burada yapıyoruz. Yaklaşık bahçede bir 30 metrekare civarı bir tiny house'um var. Burada da işte misafirlerimi ağırladığım bir terasım var. Çeşitli ağaçlar, meyve ağaçlarımız mevcut. Bu şekilde bir yaşam alanımız mevcut. Nasıl? Keyifli mi burası? Çok keyifli. Yani tabii ki hava yolları çalışanları olarak çok fazla radyasyona maruz kalıyoruz. Çok fazla toza, gürültüye maruz kalıyoruz. Buraya kaçmak bize bir nefes aldırıyor. Yani ayrı bir dünya gibi burası. Yani çok mutluyuz burada. Aslında normalde de mesleğiniz gereği gökyüzüyle bir aradasınız. Evet. Gökyüzüne bakmak, gökyüzüne temas halinde olmak insana huzur verir. O yüzden aslında genel olarak böyle yaşam yerlerine kaçış yapıyoruz. Psikolojik olarak evet, öyle kesinlikle düşünüyorum ben. Siz mesleğiniz gereği de gökyüzüyle temas halindesiniz ama yine de böyle bir ortama ihtiyaç hissediyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Ortalama ne kadardır burada yaşıyorsunuz? Siz hangi aydan beri buradasınız diyeyim? Muhtemelen bir yıl olmadı değil mi? Bir yıl olmadı. Henüz bir 7-8 ay bir süremiz oldu. Bir 2 aylıkta tabii inşaat süremiz oldu. 6 aydır aktif olarak buradayım. Tabii ki sürekli burada yaşamıyorum. Daha çok benim için dediğim gibi bir şehirden kaçış noktası burası. Tatil yeri gibi hissediyor yeri gibi. insan Evet, değil evet, mi? evet. Nefes Buraya alma yerimiz kaçınca. diyoruz. Evet. Ben de deneyimlediğim için Akyaka'daki tiny house'uma, Akyaka'daki bahçeme sık sık İstanbul'dan kaçış yaptığım için sizi o kadar iyi anlıyorum ki ben elimden gelse tam zamanlı yaşama geçeceğim. Tabii ki çok radikal bir karar. Tabii ki bir takım zorlukları var. Minimal bir yaşam sürmeniz gerekiyor. Ama neden olmasın yani hani herkesin yapabileceği bir şey. Hazır zorluklarından da bahsetmişken onlardan da böyle detaylı bir şekilde bahsedebilir miyiz? Bir takım zorlukları var. Öncelikle bahçe gerçekten hani masrafı bitmeyen, bakımı ihtiyacı bitmeyen bir konu. Hiçbir zaman tam anlamıyla bitirdik oldu işte bizim bahçemiz oldu diyemeyiz. Yazın ayrı bir bakım var, kışın ayrı bir bakım var, gübrelemesi var, sulaması var. Bakmazsanız size küsüyor. Çok nazlı yani. Böyle bir zorluğu var. Onun dışında ama insan sevdiği sürece zamanla da alışıyor, zamanla da seviyor. Yani hani doğuştan böyle ben bahçeyi seviyorum demek de doğru değil. Ben açıkçası zamanla öğrendim. Yaptıkça öğrendim, yaptıkça sevmeye başladım. Şu an keyif alarak yapıyorum. Tabii ki biz hani şehir hayatında maalesef dediğiniz gibi gökyüzünü de göremiyoruz. Hani çok fazla bir kozmopolit bir yaşam içerisindeyiz. Burada hani gökyüzünü görmemiz, toprağa basmamız bizim için gerçekten çok büyük bir artı. Elinizden geldiğince burada vakit bulabildikçe harika bir yaşam alanı oluşturmuşsunuz. Verandada barbekünüzü görüyorum. Tiny house'unuzun içini görmedim ama içine merak ediyorum. Onun haricinde ateş yakma alanı var. Peki burada arkadaşlarımızla sohbetler ediyoruz dediniz ateş yakma alanında. Burada komşuculuk nasıl? Komşularınız var mı? Akşamları toplanıyor musunuz? Ya da kahvaltı sohbetleri yapıyor musunuz? Evet, komşuculuk burada gayet iyi. Genellikle havayolu çalışanları mevcut. Dolayısıyla yani genellikle arkadaşlarımız, dostlarımız, daha sonradan ekibe katılan bir takım ayrı insanlar da mevcut. Projenin yaklaşık %90'ı tamamlandı şu anda. Hep beraber bir araya geliyoruz uçuşlardan sonra, hafta sonları, bazen pazar kahvaltılarında. Tabii yazın daha güzel oluyor bu ortam. Daha iyi, daha şen oluyor. Ama kışın da ayrı muhabbetlerimiz, kışın da ayrı sohbetlerimiz oluyor. Kışın ateş yakma alanı, evet. Yazın daha farklı alanlar. Evet. Daha farklı alanlarda. Yani çok memnunuz. Bence hani hepimizin buna ihtiyacı var. Hepimizin bir nebze olsun şehirden uzaklaşmaya ihtiyacı var. Toprağa basmaya ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyaçlarımızı bu şekilde gideriyoruz. Ben bu tarz yaşama geçmiş olup pişman
pişman olan hiç kimseyi görmedim. Herkesin yüzünde, sizinde de olduğu gibi gülücükler, çiçekler açıyor diyeyim. Şimdi de Hakan Bey'in komşusu Gökalp Bey'in bahçesindeyiz arkadaşlar. Yani burada yaşayan bir başka ailenin bahçesindeyiz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Çok İyiyiz. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Siz de hoş geldiniz videoma Gökalp Bey. Biraz da sizden bahsedebilir miyiz? Hakan Bey ile sohbetimizi ettik. Videonun bu kısmından sonra da sizinle sohbet edelim. Sizin fikirlerinizi, burayla ilgili deneyimlerinizi dinleyelim istedim. Ben de havacılık sektöründeyim Hakan Kaptan gibi. Ben de pilot eğitmeniyim. Burada zaten havacılardan oluşan bir köy kurmaya çalıştık. Hep beraber bir arada böyle bir yaşantıyla biraz yaşam tarzımızı değiştirdik. Açıkçası şöyle bir durum vardı. Daha öncesinde çok duyduğum bir söz vardı ve burada onu yaşamaya başladım. Mesela bir şey derler. 1 saat mutlu olmak istiyorsanız balık tutun. 1 gün mutlu olmak istiyorsanız eğlenceye gidin. 1 hafta mutlu olmak istiyorsanız tatile çıkın. 1 ay mutlu olmak isterseniz balayına gidin. Ama 1 ömür mutlu olmak istiyorsanız toprakla ilgilenin. Ben açıkçası bu sözü burada yaşamaya başladım. 1 ömür mutlu olmak istiyorsanız toprakla ilgilenin. Evet, yani burada anlamlı olmaya başladı bu söz. Toprakla içli dışlı olunca ruh halimiz değişti açıkçası. Wow, çok güzel bir sözmüş. Yazın bir kenara ya da kaydedin videomu, açıp izlersiniz. Siz de başkalarına söylersiniz. Nasıl burada yaşam? Sizin için nasıl geçiyor? Aslında tek bir cümleyle özetlediniz diyebilirim ama biraz daha böyle detaylı bir şekilde dinlemek istiyoruz sizden. Ya öncelikle İstanbul'a mantalite olarak uzaklaşıyoruz buraya gelince. Bir rahatlıyoruz ama fiziki olarak çok yakınız aslında. 20 dakikada falan buraya gelebiliyoruz. Öyle bir avantajı var. 3. havalimanına ortalama kaç dakika mesafede? Ortalama öyle 20-25 dakikada oraya buraya da. gelebiliyoruz. Bizim için avantajı hani bireysel farklı bir yerde bir alanımız olsa güvenlik gibi, oranın bakımı gibi bayağı sıkıntılarla uğraşılırken bu alanda öyle sıkıntılarımız yok. 24 saat güvenliğimiz var, sosyal tesisimiz var. Yan imkanlardan da faydalanıyor ve sürekli birileri burada oluyor. O yüzden burası çok daha farklı şeyler sunuyor açıkçası bireysel alanlara göre. Şu anda Çok projenin ortalama %kaçı tamamlandı diyebiliriz? Ya şu anda zaten hisse sahipleri çoğu bitti. Herkes yerini aldı. Biraz daha kış süreci tabii ki. Bu yaza çoğu kişi böyle bizim tiny house gibi, karavan gibi yaşam alanlarını da burada oluşturacak. Proje bitti açıkçası. Altyapısı, elektriği, suyu o anlamda şu anda kullanıma hazır. Harika. Elektriği, suyu da var. Evet, her şey var. Güvenliği de Güvenliği var, Aslında sosyal tesisi var, jet sisi var. Gördüğünüz gibi bu da Evet. ayrı bir renk katıyor. Jet köyün demirbaşlarından jetsimiz de burada bizimle beraber. Ayrıca şöyle bir durum da var açıkçası. Şimdi bölge Çatalca'da ve kıymetli bir alandayız. Yani biz hem burada böyle bir manevi tatmin yaşarken projeye yaptığımız yatırım da sürekli değer kazanıyor. İşin o öyle bir kısmı da var. İşte yakın dönemde hızlı tren projeleri falan açıklandı. Hem keyif alırken bir taraftan da yatırımınız değerleniyor. Öyle bir avantajı da söz konusu. sadece havacılık sektöründekiler burada yaşayabiliyor dedik ama bu konuyu biraz açabilir miyiz Gökalp Bey? Havacılık derken kimler burada yaşam yeri kurabilir kendilerine? Evet, havacılık sektörü derken çok geniş bir alana hitap Evet. ediyor aslında. Teknisyenler, kabin memurları, uçuş harekat görevlileri bir sürü bu alanda çalışanlarımız var. Tabii ki onlar da burada yer edinme şansları var. Zaten dediğim gibi altyapı olarak falan her şey tamamlanmış vaziyette. Şu anda burası istenildiği anda yaşama başlanabilir. Hatta birkaç tane boş parselimiz de kaldı. Biraz daha tabii kişiler alınırken de onlar da biraz böyle incelenip sık dokunarak alınıyor buraya. Biraz da böyle onlara, komşulara dikkat ediyoruz açıkçası. Yani herkes alınmıyor. Yani- Özellikle böyle cımbızla içinden seçiyorlar. Evet, yani bir arada yaşayacağımız için biraz daha böyle dikkat ediliyor tabii ki. Ama o noktada gayet huzurlu bir ortam oluşturduk bunlara dikkat ederek. Harika. Şu anda Örnek Bahçe'deyiz. Evet. Burası sizin evinizin hemen çaprazında bulunuyor. Burası ortalama kaç metrekaredir? Burası büyük görünüyor. Burası 300 metrekare civarında. Bizim normalde böyle boş olan 5 parselimiz daha var. Yani bu konuda zaten gerekli irtibatlar kurulabilirse öyle daha şansları var. Burada yer edinmek isteyen arkadaşlarımızın da, havacıların da şansı devam ediyor. O yüzden açıklamalar kısmındaki iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşıp burayla ilgili şartları,
bunları daha fazla detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Biraz da lokasyondan bahsedelim istiyorum. Ben ulaşımı çok kolay bir şekilde geldim. Evet. Kendi aracımla geldim. Sanırım otobana çok yakın bir konumda değil mi? Evet, Çatalca su başındayız zaten semt olarak. Gördüğünüz gibi otobanda hemen şurada görünen kısım. Çatalca merkezde şurası gördüğünüz gibi. Lokasyon olarak tam merkezi noktadayız diyebiliriz. Alışveriş yapabileceğiniz yerler de yakındır Var, diye onlar da tahmin var. ediyorum. Daha yiyecek içecek sağlayan yerler de var. Burada güzel böyle kır bahçeleri, kahvaltı alanları filan. Şu anda her şeyi çok rahat şekilde bulabileceğimiz bir alandayız. Aynı zamanda köy ürünleri de bulabileceğiniz bir yer mi? Evet, o tadı da alıyorsunuz. Alıyorsunuz değil Evet, mi? yani dediğim gibi hem o şeylere ulaşmaya uzak değilsiniz ama normalde o organikliği hissedebiliyorsunuz burada. İşte ben de onu seviyorum. Benim Akyaka'daki bahçem de öyle bir konumda. Hem tavukçulukla, hayvancılıkla ilgilenen insanlara yakınım. İstersem organik şeyler alabiliyorum. Hem de istersem en bilinen süpermarketlere gidebiliyorum. Sanırım burası da öyle bir yer değil Öyle, mi? siz daha iyi anlıyorsunuzdur. O yaşantının içindesiniz. Biz Evet. işte onu İstanbul'da sağlamaya çalışıyoruz. Evet, harika. Hakan Bey'in evine geldik şu anda arkadaşlar. Anladığım kadarıyla burada çok keyifli, çok güzel yaşam alanları oluşturmuşsunuz her ikiniz de. Çok teşekkür ediyorum videoma konuk olduğunuz için. Sizin eklemek istediğiniz başka detaylar var mıdır? Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Diğer böyle havayolu çalışanları, arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Her zaman misafirimiz de olabilirler. Burada böyle bir ortam yaratmaya çalıştık. Herkesi bekleriz. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz olur. Herkesi bekleriz. Harika. O zaman Jetköy'e ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini yeniden açıklamalar kısmına eklediğimi belirteyim ve bunun sonrasında artık videomuzu kapatalım. Görüşürüz. Hoşça kalın.